Ben üniversite 2'deyken arkadaşlarıma hep diyordum ben polis olacağım, 5 sene çalışıp bırakacağım, dünyaya gezeceğim. Vay. Bana şey tepkisi geldi, Melih mi olacaksın, ne yapacaksın yani, Hayda. anlamlandıramadı insanlar. Ama insanlarda da şöyle bir algı var, hani ev satılıp dünya gezilir mi? Sakallarım beyazlamış ya, bak şurada belki görünüyor. Sakallarım beyazlamış ve haberim yok şu an. Bence çift olarak gezmenin en büyük artılarından birisi o. Yani düştüğümüz zaman birbirimize destek oluyoruz. İşte Bir hayaliniz varsa onu sevdiğiniz kadının aklına sokun diye. Ya pişman ölmek istemiyorum, evet ben özellikle benim ailem şey dedi, yani ne yapacak, gezip ne göreceksiniz yani, artık ne bekliyorsunuz? Dünyanın bir ucundan bu videoyu size ulaştırmama katkı sağlayan sağlıklı su arıtma cihazı Aura Sebulon sponsorluğuyla başlıyoruz. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebulon Unique sunar. Dostlarım, bugün size dedim ki kanalımın, videomun bir misafiri olacak. Çiftliğin hikayesi benim hikayeme çok benziyor. O yüzden yer vermek istedim. Sizi şöyle kısaca tanıyabilir miyim? Ben Muhammed, 94'lüyüm, yaşlı Evet. akranız galiba. Evet. Polis memurluğu yapıyordum 7 yıldır. Ücretsiz izne ayrıldım. Hı hı. Bu şekilde şu anda dünyayı geziyoruz. Evet. Memleket? Sivaslıyım aslen. Sivaslısın. Kangal, Sivas'ın Kangal ilçesi. Evet. Eşiniz? Ben İrem. Evet. Ben de öğretmendim ama özel sektörde öğretmendim. İstifa ettim ben de bu yolculuğa çıkmadan önce. Özel sektör olduğu için zaten ben istediğim zaman geri dönebiliyorum. Özel sektörün öyle bir şey var değil mi? Hani memuriyette, yani istifa ettikten sonra bizde izleyenlerimiz bilmiyorsa eğer dönüş var mı abi? Çok zor. Yok, çok var ama çok zor. Hani Kağıtta bakan var. onayıyla ya da kurumun inisiyatifine bağlı. Evet. Yani her kurum kıyaslaması yapmıyorum ama bazı kurumlarda 6 defa istifa etsen 7. defa geri dönebiliyorsun. Polis teşkilatında o kısım bir tık zor. Hatta örneği yokmuş diye ben Duydum. araştırmıştım. Örneği Ha. yokmuş şu ana kadar hiç. Hadi ya, Yani bak ben bizim onu böyle bir bilmiyordum. istatistik var. Vay. Hiç geri dönen olmamış. Ben bunu Tabii bilmiyordum. belki de vardır, bilmiyorum, ben araştırdım. Varsa yorumlarda belirsin arkadaşlar. Peki kaç yıl çalıştın? Ben 7. yılın içindeyken ücretsiz izin aldım. 20. 23 BOMEM. Evet. 2018 sonlarına doğru girdik biz mesleğe. Üniversitedeki branşım edebiyat. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları diye geçiyor aslında. Ve sonra polisi denedin. Polis oldun. 7 yıl çalıştın ve dedin ki bir mola. Aynen öyle. Bir Ben mola. aslında öğretmenlik yapmak istemiyordum. Muğla'da okudum ben üniversiteyi. Hı hı. Orası çok güzel diye 2 yılda yüksek lisans yaptım. 6 sene Muğla'da yaşadım. Evet. Öğretmen olmak istemiyordum ama sırf Muğla için yüksek lisans Polis yaptım. olmak istedin mi? Ben üniversite 2'deyken arkadaşlarıma hep diyordum ben polis olacağım, 5 sene çalışıp bırakacağım, dünyaya gezeceğim. Vay. İşte bu. o zaman şu anda haberleri yoktur ama çoğu kişinin de haberi yok. Evet. İnanmıyorlardı. Ben genelde uzun vadeli hedef koyuyorum. Öyle garip hedeflerim var. Lisede de şey diyordum hep, 25 yaşında evleneceğim. İşte böyle keskin hedeflerim vardı. Oldu mu? 25 yaşında evlendim bu arada. İşte üniversitede de polis olacağım, bırakacağım diyordum. Bırakamadım henüz ama şu an ücretsiz izindeyiz. Evet. O da ben de önce ücretsiz izne ayrılmıştım 3 ay. Sonra Güney Amerika'ya gitmiştim. Kendimi yolda bir görmüştüm. Oradan sonra yani denemiştim. Sen de herhalde şu anda o aşamada mısın? Siz daha doğrusu. Ya o aşamada sayılırız. Aynen. Ben eşimin aslında eğitimi için ücretsiz izin aldık. Dil eğitimi mi? Dil eğitimi. Bu sürecin sonunda Amerika'ya gitmeyi düşünüyoruz. Amerika vizesi almıştık. Onun da başvurusu zor bir süreç. 1 sene falan bekledik. O onaylanınca ücretsiz izin de bu arada direkt alamadım. Tam onu soracaktım. Nasıl aldın abi ücretsiz izni? Ücretsiz izni önce ilk istediğimde biraz tepkiyle karşılaştım aslında. 1 sene beklemem gerekti. Hatta 1,5 seneyi de bulmuş olabilir. 1,5 sene sonra tekrar denedim. Sıkıntı çıkarmadılar. Saygıyla karşıladılar. Anlayışla karşıladılar. Çünkü Özel. alınmak kolay değil. Polis arkadaşlarımız diyecek nasıl aldınız kardeşim diye soracaktır muhtemelen. Ben de çok zor aldım. Böyle normalde 5 yıl tamamlayan bir memur Evet. hiçbir mazeret göstermeksizin 1 yıla kadar ücretsiz izin alabilir. Bunu ister 6 ay alabilir, ister 3 ay çalışır. 2 seferde kullanabiliyor. Hı hı. Ama hayırlı olsun. Teşekkür Değil mi? Yani hedef ne şu anda? Plan ne? Ne yapacaksınız? Veyahut da nasıl tepki verdiler ücretsiz alınca arkadaşların? Ya arkadaşlarıma ben yine hep söylüyordum. Benim fikirlerimi, hayallerimi falan şey buluyorlardı. Biraz ütopik buluyorlardı. Yapınca biraz tabii tepkileri değişti. Şaşırdılar. Şaşırdılar evet. Aynen. Çok örneği yok çünkü. Bir sen varsın. Evet. Hatta bir kişi daha var ama Türkiye'de geziyor galiba. Tam adını hatırlayamadım. İbrahim mi? İbrahim, evet. İbrahim kardeşimiz selam olsun orada. Aynen, selamlar. Evet. Bana şey tepkisi geldi. Melih mi olacaksın? Ne yapacaksın yani? Hayda. Anlamlandıramadı insanlar. Ben yani gezeceğimi söylüyordum onlara. Tabii dil de öğrenmek istiyoruz. Bu da o farklı İngilizce mi örneklerden biri. peki? Evet, İngilizce.
Abi hayırlı olsun. Valla ben şimdi dejavu oluyorum bir yandan dinlerken. Çünkü bana da inanmadılar. Bu arada meslekle veyahut da meslekteki insanlarla bir alıp veremediğim yok. Benim de yok. Ya Yani ben mesleğimden senin de yok. memnundum. Evet. Yani ben yapabilseydim ben de memnunum. Ben hani bana ağır mı geldi falan diyorlardı ama bana ağır gelen taraf ben daha üretken bir durumda çalışmak, daha faydalı, verimli olmak istiyordum da şu anda da hikayeyi yakalıyoruz yani. Sizin hikayeniz de çok değerli bu arada. Ve zor olanı yapıyorsunuz. Bakın hani ben bekarım ve yalnızım. Yalnız başıma gidiyorum. Tehlikeli yerlerde başıma olaylar geliyor. Ama bunu ilk defa hani çift olarak yapıp yurt dışında gördüğüm sizsiniz. Daha önce bir arkadaşımız daha vardı ama sonra o silindi mesela. Devam ettiremedi. Ne oldu bilmiyorum. Kaldı o çocuk. Siz inşallah başarırsınız. Peki hedef ne yani? Buradan sonra ne olacak? Ne yapacaksınız? Ya buradan sonra şu anki hedefimiz Asya'ya, uzak doğuya doğru ilerlemek, yani gezerek en son Amerika'ya geçmeyi düşünüyoruz. Yani bu süreçten bahsetmem gerekirse evli olduğumuz için gerçekten bizi zorladı. Bunun planını biz de üniversitede benim aklımda vardı ama bu kadar detaylı yoktu. Biraz evlendikten sonra şekillenmeye başladı. Yaptığınız bütün planı çift olarak düşünerek planlamanız gerekiyor. O çok zor. Evet. Hem ekonomik açıdan hem mesela ben tek çıksaydım hostelde vesaire kalabilirdim ama çift olunca tabii onlar biraz daha zor oluyor ki gayet normal bu arada. Çünkü abi sen kendi canını Allah korusun tehlikeye atabilirsin ama eşinin onu öyle bir duruma sokmak çok zor olur yani, evet. Evet, bu yüzden planlama uzun sürdü. Aslında biz tam olarak bu kararı 3 sene önce aldık. Oo, bayağı 3 sene planlar önce- önden yapılmış bayağı bir. 3 sene önce ben İrem'e dedim ki hani biz evi satarız, evin borcu falan vardı o zaman. He. Hatta evi sattık, işte 3 sene sonra dünya turuna çıkarız. O da böyle bir karar aldıktan sonra beklemesi zor oldu. Çünkü adını koyuyorsun bir işin. Heyecan var. O bekleme süreci çok zor oluyor ve YouTube'da izliyoruz, hani her tarafı artık izleye ezberledik. Evet, bayağı bir. Yani izlemek şey oluyor yani, artık biz de yapalım. Biz de gidelim ya. O kana girdikten sonra biz mesela ilk önce Tayland'a gittik. İşte bir ay orada kendimiz denedik. Daha sonra arabayla Balkanları gezdik. Araba kiralayıp. İşte ondan sonra Orta Asya'ya geçtik işte. Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan'ı falan gezdik. Gezdikten sonra da insan içi içine sığmıyor. Daha çok gezmek istiyor. Daha Evet. çok tatmak istiyor duyguyu. Motivasyonunuz peki şey mi oldu? Sosyal medya mı oldu? Veyahut da yoksa sizin içinize zaten ya ben dünyayı keşfetmek, gezmek, görmek, başka tatlar denemek istiyorum mu oldu? Neydi yani bu? Ya Ne benim tetikledi sizi? içimde, ya benim farklı düşüncelerim var aslında. İş yerinde de beni hep garip buluyorlar düşüncelerimi. Aynen. Benim için Garip. zaman daha önemli. Yani paradan veya başka şeylerden en önemli şey zaman. Çünkü Gel. kısa bir hayatımız var. Yani onda ne yaşayabilirsek kar. Biz bir döngüye sıkıştığımızı düşünüyorum. Hani 8-5 iş, çalış, evlen. Çocuk beklentisi. Bu arada biz 7 yıllık evliyiz. Mesleğe girerken Mutluluklar. evlenmiştik. Yok. Aynen. O maşallah harikasınız. Çok Mutluluğunuz çocuk daim baskısı, olsun. teşekkür ederiz. Çocuk baskısı da oldu. Hani ben hep diyordum hani böyle bir planımız var, o yüzden şu an Evet. bize engel olur Evet. diye. Onu İyi bile ya, mahalle engelledik baskısını nasıl şey yapmışsınız, absorbe edip. Çıkarken de çok baskı oldu bize aslında. Özellikle benim ailem şey dedi yani, ne yapacak? Gezip Evet. ne göreceksiniz yani, artık ne bekliyorsunuz? Etraftan da mesela niye Asya ülkelerine gidiyorsun? İşte burası çok tehlikeli algılanıyor veya burada bir şey yokmuş gibi veya işte hiç parası olmayan insanların geldiği yer gibi algılanıyor Asya ülkeleri. Aslında öyle değil. Evet. Asya gerçekten çok güzel. Yani aradığın her şey var. Kültür var, dini var. İşte tapınakları çok güzel, iklimi çok güzel. O yüzden Ve biz... ucuz. Ve ucuz. Ve evet ucuz, yani. evet. Ucuz da. Ya Gezmek için etapta. şeyden olabilir mi ya? Yani Avrupa'ya gitsen Avrupa'da da ne var? Orada da tarih, işte taş üstüne taş var diyor. Asya'ya gidiyorsun, Asya tehlikeli diyor. Güney Amerika'ya gidiyorsun. Yani insan aslında kusur bence bakan gözde ve kusurlu göz her şeyde bir kusur görüyor. Ama keyfini almak isteyen insan da her yerde keyfini alıyor. Tabii ki bu bizde çok hoş karşılanmaz ama bana da çok soruyor. Ben tabii ki sizin banka hesap dökümünüzü değil de sürdürülebilir açısından bir planınız var mı? Ya bu yüzden de çift olduğumuz için ben ondan da bahsetmek istedim az önce de. Bu yüzden biraz uzun sürdü. Ben evi alırken bile, mesleğe girince bu Toki'den ev almıştım, onu da söyleyeyim. Hayırlı olsun. Onu alırken bile sağ ol. Bu günleri aslında planlayarak ileride ben direkt orada yaşayayım, hani emekli olayım kafasıyla değil de bir gün yatırım olarak düşündük. Bir gün satarız, böyle bir şey yaparız diye, o bile planlıydı. Ki yine evi sattık buraya gelmeden önce. Ama insanlarda da şöyle bir algı var. Hani ev satılıp dünya gezilir mi? Hani Evet. manyak mısın diye böyle tepkiler de aldık. Biraz iş öyle değil arkadaşlar. Herkesin düşündüğünü biz de düşünebiliyoruz. İleriye Evet. dönük planlarımızı ona göre yapıyoruz. Hani farklı girişimlerim de var. Ben aynı zamanda hayvancılıkla da uğraşıyorum. çok Köyde, iyi. Sivas'ta babam yapıyor. Aa, çok iyi. Benim 30-35 tane küçük baş hayvan almıştım. Harikasın. Ya böyle yatırımlar var. Yine farklı kozmetik markası kurduk. Henüz reklamını yapmadık. Aa, hayırlı olsun. Bak Yolda- bak, bunları ben sizle beraber öğreniyorum. İsterseniz hemen reklamını yapabilirsin. Yanımıza bir tane getirdik işte, yaparız diye de henüz daha yapmadık. Başlamadık. Hayırlı olsun. Sağ ol. Başka var mı? Çok böyle lafını bölmek istemedim o yüzden. Ya onun dışında ben zaten
meslekten önce de grafik tasarım yapıyordum. Hı hı. Freelance olarak arada o işlere devam ediyorum. Tabii eşimin üzerinde şirket var. Bizim memuriyette Evet, bunları olmadığı için. yapmamız Evet. 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 Dün karşılaştık, biraz sohbet ettik. Kayda gelememiştik, hava kararmıştı. Ben de dedim ki yani çok güzel bir hikayeniz var. Genelde yola çıkan insanları şey düşünüyorlar. Hani böyle gözü kapalı bir şekilde çıktı. Benimki Yok, biraz öyle ona değil. bir tık benimki şöyle. Ama ben de para biriktirerek yola çıkmıştım. Ve inanıyordum. Bir gün sosyal medyadan para kazanacağıma inanıyordum yani. Çok şükür takipçilerim de buna tabii ki en büyük katkılardan bir tanesi. Hayallerimi gerçekleştiriyorum şu anda ve hani o müthiş bir İnşallah. tat veriyor. Yani hayattan ne beklediğinle çok alakalı bir durum. Yani ne istiyorsun? İşte çok lüks evim olsun, çok lüks arabam olsun, çok lüks mekanlarda takılayım. Bunlara da tabii saygı duyuyoruz. Bunu yapan insanlar da illaki mutlu oluyordur. Ama bizi mutlu eden şey şu anda bu. Yani biz Hı. bundan çok keyif alıyoruz. Evet. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Bunu ömür boyu da sürdüreceğiz diye bir zorunluluk yok Aynen. arkadaşlar. Bir de Evet. herkesin gezgin olması şart değil. Değil. Herkes gezmeyi sevmek zorunda da değil. Biz sadece gezenlere belki ilham kaynağı olmak için konuşuyoruz burada. Hı hı. İsteyen yapabilir. Aynen, yapmak isteyen için mümkün. Şekil Eskisi A. kadar zor değil yani. Evet. Çünkü bir de sürdürülebilir olmak için özellikle dijital yönden yapılabilir veyahut da tarım ama başında durabilecek, güvenebileceğin Basit gelir gibi. bir insan. Evet. Evet. O zaman ilerleyenki planlar içerisinde Türkiye'de yaşamak yok mu yani bir Ya var, ben tamamen Türkiye'den kopmak İstemiyorsun. istemiyorum. Öyle Evet. bir düşüncem de yok. Yani bu hayat tarzını da biz ömür boyu, dediğim gibi az önce, emekli olana kadar sürdüreceğiz diye de bir şey yok. Bir de bu hayat tarzında biz emekliliği sanki tamamen reddediyormuşuz gibi bir algı var. Evet. Evet. Biz yani şu an YouTube'dan para kazanan da ya da online olarak çalışanlar da Bağkur'u ödeyebiliyor. Şahıs şirketi oluyor. Yine bunlar oluyor. Bu- Biz bu böyle bir devam ediyor cahil yani. gibi yola çıkmış gibi görünüyoruz ama çok Evet. öyle değil arkadaşlar. Hani lise çağında böyle bileklik satarak yola çıkmışız gibi bir algı olmaması lazım. Tabii o örnekler de var. Yani şöyle bir Herkes şey, farklı. artık sosyal medya dediğin gibi bu bir vergiye tabi. Biz de buradan aldığımız para otomatik vergiye kesiliyor. Bağkur ödeniyor vesaire vesaire. Ama en önemlisi dediğin gibi yola çıkabilecek o cesareti göstermek. Sana da zaten bir tık inanmamışlar. Düşünmediniz mi? Genelde vardır ya. Abi tamam, emekli olunca gezerdiniz. Niye bu yaşta böyle bir yola girdiniz? Ya ben zaman konusunda çok hassasım. Hatta şu an geç kaldığımızı düşünüyorum. Şöyle bir şey fark ettim. Şimdi 7 senedir yaklaşık mesleğin içindeyiz ya. Sürekli sakal bırakamıyorduk. Hı hı. Ben şunu fark ettim. Sakallarım beyazlamış ya. Bak şurada belki görünüyordu. Sakallarım beyazlamış ve haberim yok. Şu an yeni fark ediyorum bunu ya. Ay. Sakal bırakmaya yaşlanmışım. Hani şu an biz İnsan yaş- 94'lüyüm ve yani 90'lı gibi göründüğümü düşünüyorum. Evet. Meslek biraz yıpratıyor tabii. Evet. Bazı şeylere geç kalmamak lazım. Ne hissettin abi peki? Ücretsizliğini verdin ve silah teslim ettin. Ne hissettin? Ya ne hissettim? Bir özgürlük hissi geliyor insanın üzerine, böyle bir hafifleme geliyor. Her sabah, yani ben bir de kış zamanında izin aldığım için Hı hı. karanlıkta servis bekliyorum mesela. Her sabah 6'da kalkıyorum. O şeyin yükü üstümden kalkınca büyük bir rahatlama geldi açıkçası bana. Evet. Hocam sizden dinleyelim. Yani sizin duygularınız, deneyimleriniz, polis eşi olmak. Yani şöyle, belki izleyenler de hak veriyordu bu konuda, polis eşleri izliyorsa. Ne kadar tehlikesiz bir yerde çalışmış olsalar da tehlikeli yerlerde de çalışan var. O çıktığı anda direkt insanın aklı orada kalıyor. Hı. Yani Allah korusun bir şey olacak mı? Haber alabilecek miyim? Evet. Mesaj alamadığım zaman bile mesela uzun süre. Yani niye beni habersiz bırakıyorsun? Durumu oluyor. Yani şöyle, ben hep destekliyorum bu konuda onu. Sen nerede mutluysan, ne yapmak istiyorsan biz beraber el ele veririz, yürütürüz. Yani taşı sıksak suyunu çıkartırız. En kötü bak yapamıyoruz, bir yerde girer çalışırız asgari ücretle, gene geçiniriz. Evet. Önemli olan bizim düşüncelerimizin, kalplerimizin bir olması bu konuda. Fikirlerimizin bir olması. İlla ki fikir ayrılıkları yaşıyoruz tabii ki de. Ama önemli olan da uzlaşmak aslında. Evet. Aynen, Çok anladım. güzel bir noktaya. Yani destek, uzlaşmak, fikir ayrılığı olsa dahi devam etmek. Anladığım kadarıyla bazı insanlar hani eşlerinden dolayı da böyle bir yola çıkamıyor. Kendisi istiyor veyahut da eşi Evet, evet. istiyor. Çok Polis var. olduğu için kendisi gidemiyor veyahut da polis yani tamsız olabiliyor. Ama burada böyle fikir birliği olup hayatımızın biz 30'lu yaşlarındayız ve böyle bir baharında böyle bir yolculuğa çıkmak, elimiz ayağımız tutuyorken bir de cesareti de var yani. Şimdi sen abi çıkacaksın, 10-15 tane ülke göreceksin ve şunu diyebilecek bir potansiyele geliyor insan. Ben bugün Sri Lanka'ya geleyim. Ya burada çok büyük potansiyel var. Ben burada ticaret de yapabilirim. Evet. Ben buraya yerleşebilirim. Ya hepsini hanene atıp ilerliyorsun. O da müthiş bir avantaj sağlıyor tabii ki. Evet, hem fırsatlar çıkıyor karşınıza, hem yeni insanlar tanıyorsunuz, bakış açınız değişiyor. Kendinizi geliştiriyorsunuz her alanda. Evet. Ahlaki alanda, dil geliştiriyorsunuz. Farklı medeniyetler, kültürler tanıyorsunuz. Genel kültürünüz artıyor. Yani Sosyal medyada var mısınız? Sosyal medya adreslerinizi de lütfen paylaşın abi. sosyal medyada varız.
Biz 2023'te Tayland'da ilk yurt dışı deneyimimiz Tayland'tı. Hı hı. Bir de şöyle bir şey var. Genelde başlangıç olarak Balkan ülkeleri ve Gürcistan seçiliyor. Hı hı. Biz şey mantığıyla hareket ettik. Yani denize yüzme bilmeden direkt atlayalım. Hı hı. Mecbur kalalım, öğrenelim. Hani o şeyi alalım, Evet. atmosferi diye. Direkt Tayland'a, Bangkok'a uçmuştuk. Çok Yani iyi. güzeldi. Ondan sonra tabii gezme hissi iyice yerleşti bizde. İran'da da çok yoktu. Bende vardı. Ben Hı hı. onu aşıladım. O çok iyi. Şeyde, sosyal medyada şöyle bir söz görmüştüm. Bir hayaliniz varsa onu sevdiğiniz kadının aklına sokun diye. Çünkü o destek olunca daha size de motive edici Güzelmiş. oluyor ve Güzelmiş. daha kolay oluyor. Ha, sosyal medya hesapları, evet, Tayland'a gittiğimde ben YouTube hesabı açtım. Hı hı. Yine gezgin kanalı tarzında vlog. Adı ne? Gezgin Mami. şu Gezgin anda. Mami. Gezgin YouTube'dan. Mami kullanıcı adı. Evet. Instagram'dan. Instagram'da Mu Delibas benimki. Yine, Benimki de İrem 2M ile Delibas. evet. Okey. Peki tek hesap yok mu? Düşünmediniz mi? Ya başta İrem katılmak istemedi vloglara. Ben tek başladığım için Tamam. öyle tek devam etti. Şu anda Anladım. tek devam edeceğiz gibi görünüyor. Bilmiyorum. Eğer bu sektörü düşünüyorsanız şey diyeyim, yani ne kadar çok hesap o kadar çok bölünmek, o kadar çok enerji paylaşımı yorabilir. Eğer ilerleyen aşamalarda çift olarak mesela soyadınızı alıp ailesi olarak yaparsanız belki daha da reaksiyon alabilir. Hem de böylelikle enerjinizi bir sayfaya yönetirseniz bence daha büyük kitleler Evet. olabilir. Yani. Zaten Instagram hesaplarımız ayrı sadece. YouTube'da Beraber. tek bir tane YouTube. Çok güzel. Devamı gelecek değil mi? Evet, Yani bu devamı şeyin gelecek. Sri Lanka'dayız yaklaşık bir aydır. Buradan da vloglar var mı? Çok güzel. Evet, evet. Çok güzel. Buradan devam edeceğiz kaldığımız yerden videolara. Dostlarımızın lütfen sayfalarını takip edin. Hem Instagram'dan hem YouTube'dan. Yorum beğeniyle destek olun. Onlar da yolları güzelleşsin. Çünkü bu ayrı bir iş. Buna emek sarf ediliyor. O yüzden bu emek de bir anda zaten geri dönüş hiç olmuyor. 2 yıl 3 yıl belki cebinden harcayarak yapması gerekecek bir şeyleri. O yüzden desteklerseniz, benden de selam söylerseniz çok sevinirim. Teşekkür ederiz herkese. Vallahi- Sizin de izleyiciler. Eyvallah. Gerçekten izleyici olunca birini takip etmek, birine işte güzel yorum yapmak, işte katkıda sağlamak çok zormuş. Yani bu işi takip eden, daha sonra da bu işi yapan kişi olarak Hı hı. söylüyorum. Yani takip edin. Evet, takip edin. Gezgin kanallarını veya Aynen. bu işe emek veren insanları kim olursa olsun. Takip gerçekten, o destek çok önemli. Çok önemli ve tabii ki başka sektörler de var ama şunu net söyleyeyim. En fazla maddi olarak gideri olan, fiziksel olarak zor olan, bunun yanında da getirisi diğer sektörlere göre, YouTube kanal sektöründe söylüyorum, az olan kategorilerden bir tanesidir gezi kategorisi. Çok fazla para harcarsın, çok fazla emek sarf edersin bilgisayar başında, edit başında ama getirisi de bir o kadar azdır yani. Evet. Benim yaptığımı bir insan bir evin içerisinde, bir odanın içerisinde, bir çocuk kategorisinde kat ve kat daha fazlasını kazanabilir. Ama burada da bir parantez açayım. Bizim kazansak da kazanmasak da bütün yaşadıklarımız yanımıza kâr abi. Tabii canım, öyle. Yani hepsi yanımıza kâr. Ben de başarısız olursam ne olur diye düşünmüştüm. 5. ayda gasp edildiğimde böyle yine bu soru aklıma geldi. Dedim ki Melih, yaşadıklarının bütün hepsi kâr. Evet, Yani o bir da tam bir tecrübe. hepsi abi savaşçı haline dönüyorsun. Gezi Evet. seyahat ettikten sonra kendini ifade etmen, özgüvenin, yeniden başlamaya olan inancın, umudun veyahut da iş fikirleri, yani hepsi aslında hanene birikiyor ve o insana müthiş bir özgürlük hissi veriyor. Evet. O da yol oluyor işte yani. Andan keyif alabiliyorsun. Benim izleyicim hep beni yalnız gördüğü için böyle ve bazen çadırda, bazen hamakta, bazen denizde, değişik absürt yerlerde gördüğü için ben böyle çiftlerin seyahat tarzlarını da pek bilmiyorum. Ne kadar harcarlar, bunların tehlikesi nedir, avantajı nedir, dezavantajı nedir? Biraz bu konular üzerinde konuşmak istiyorum. Yani çiftle gezmenin avantajları nedir, dezavantajları nedir? Ortalama giderler ne olur? Mesela şu anda Sri Lanka'dayız, ona göre konuşacağız. Sri Lanka'dan örnek vereyim o zaman. Yol parası olarak uçakla aslında bu sürekli bir yola çıkıyorsanız bu bir kere vereceğiniz bir şey aslında. Ama tatil olarak düşünüyorsanız zaten git gel yolu aradan çıkarttıktan sonra diğer şeyler Asya taraflarında çok ucuz. Bizim yaşam tarzımızda biz bir villa kiraladık. Öyle Vay be. Öyle Villa? öyle bir villa değil arkadaşlar. Yanlış anlamayın falan. Çift olduğumuz için şimdi hostel tarzı yerlerde kalmayı pek tercih etmiyoruz. Evet. O yüzden villa kiraladık. Biz 8-10 odalı bir villa, 2 katlı. Bu Guest house biraz. aynen guest house zaten. Odalarını kiraya veriyorlar. Aha. Ortak mutfağı var. Biz orada yemek falan yapıyoruz bazen. Bazen de dışarıda yiyoruz. Hı hı. Şimdi şöyle bir algı var. Hani bu gezecek kadar bu kadar parayı nereden buluyorsunuz Hı hı. vesaire diye. Aslında Türkiye'de olsaydık şu an ne kadar harcıyor olurduk, şu an aslında o kadar harcıyoruz. Hı. Çok bir fark yok. Yani Türkiye'de bir kira ortalama şu an 20-25 bin lira desek. Bizim bu villaya ödediğimiz gecelik 17 dolar falan. Aylık 450-500 dolar olsa Hı hı. aynı kira masrafı aslında. Biz burada marketten alışveriş yapıp yine yemek yapıyoruz bazen mutfakta.
Bazen dışarıda yiyip içiyoruz. Hı hı. Yine Türkiye'de de marketten alışveriş yapıp evde yapılıyor. Bazen Hı hı. dışarıda yeme içme, spor vesaire. Aslında masraflar aynı. Sadece yaşam tarzımız farklı. Evet. Onu insanların biraz anlaması lazım. Biz sürekli Dünyayı geziyor bu sırada yani. Bir ülke görüyorsun. sürekli tatil modunda değiliz. Hani bir hafta Antalya'da her şey dahil otel ücreti harcamıyoruz. 50-60 bin lira harcamıyoruz. Türkiye'deki giderimiz atıyorum ortalama 50 bin liraysa yoldayken de giderimiz 50 bin lira. Şimdi sizden önce kaldığım yeri göstermiştim. Biz de villada kalıyoruz ama 3 tane kocaman çift yataklı oda var. Hı hı. Mutfağı var, banyosu var 2 tane. Çok büyük bir yer ve günlüğü $35 ama oraya toplam 3 çift kalabilir yani. Toplam 6 kişi orada kalabilir. O da 11-12 dolara geliyor aile başı, yani çift başı. Çift başı $10 geliyor. Kişi başı $5 kalabileceği bir yer ve tertemiz ve kocaman, içerisinde Wi-Fi'si, kliması, çamaşır makinesi vesairesi her şey var. Şimdi ben bunu söyleyince insan nasıl o kadar ucuza kalınabilir mi? Adam bize dedi ki eğer burayı dedi işte 12 ay boyunca kiralarsan senden alacağım aylık dedi $200-250. Bedava gibi bir şey yani. Bedava. Evet. Turizm arttıktan sonra bence bu şans kalmayacak burada. Yani Kalmaz. Burası zaten ikinci Bali olacak diyorlar. Evet. Veligama tarafları özellikle. Bizim kaldığımız yer de öyle bir yer değil, kötü bir yer değil. Kokonat ve muz ağacı bahçesine bakıyor balkonumuz. çok güzel. Diğer tarafta nehir. Büyük bir nehir var, adını bilmiyorum. Aha. Nehirde de timsahlar var. Bazen kafalarını görüyoruz. Vay Nehir vay vay. manzaralı, Çok güzel, güzel. tertemiz Çok bir yer yani. Peki korkuyor musun? Var mı bir korkun, kaygın? Yani şöyle korkum yok çünkü Muhammed'e çok güveniyorum. Biz Evet. çok uzun süredir tanışıyoruz Evet. zaten. Dediğim gibi 11 yıl oldu. Birbirimizi biliyoruz, tanıyoruz. Ve bence çift olarak gezmenin en büyük artılarından birisi o. Yani düştüğümüz zaman birbirimize destek oluyoruz. İşte her zaman böyle her şey çok mükemmel gitmiyor. Ben gideyim siz konuşun. Kendimi yalnız hissettim şu anda falan şöyle. Ben arkada konuşayım. Aynı hayali paylaştığınız için birbirinizi destekliyorsunuz. Ama ikinizden birisi ya ben ne işimiz var ya böyle bir çok çılgınca bir şey. Yani sen ücretsizden ayrılacaksın. Maaş almayacaksın. Alışmışsın 7 yıldır aynı maaş ayın 15'inde bildirimin gelmesi işte banka sana mesaj gönderiyor. Bir anda o para kesiliyor. Yani bu tabii ki 3 yıl öncesinden yapılması gereken bir plan yani. O yüzden izleyicilerimiz sakın şöyle bir şey yapmasın. Burada bir çifti gördüm. Tabii, tabii Ama yani. bak işte onlar yapmış biz de Biz yapalım. bunun planını uzun süredir yapıyoruz. Evet. Bir de bu bakış açısıyla alakalı. Hani benim iş yerinde de emekliliği gelmiş ama hala yaşı bekleyen abiler var gördüğüm. Ben hayret ediyorum onlara mesela. Ben emekliliğim gelmeden belki bırakırım, bilmiyorum ileride ne olur diye. Yani emekli olsam hiç bir saniye durmam ya. Bunun mesleğin kötülüğüyle alakası yok tamamen. Evet. Başka bir meslek de olabilir yani. Evet, meslekle alakası yok bunun. Yani bu hayat görüşüyle, dünya görüşüyle alakalı. Pişman ölmek istemiyorum muyum dedim. Ya pişman ölmek istemiyorum, evet. Ben bazı şeyleri gençken, yapabiliyorken yaşamak istiyorum. Ve bir şeyler yapamayacak duruma geldiğimde sürekli aklımı kurcalayan bir şey olsun istemiyorum. Pişman olayım istemiyorum. Yarının ne getireceği de belli değil insana. Yani yarın Allah ben korusun. yaşayacağım. İşte yarın ben planlar yapıyoruz aslında ama o planların da gerçekleşeceği belli değil. Evet, biz de bir plan yaptık bir yıl boyunca. Belki de başka bir şey olacak yani. Evet. İnsanın başına ne geleceği de belli Bilemiyorum. değil. Kimse bilemiyor. Olumlu da, olumsuz da. Ama geçen bir söz okumuştum şey diyor ya. Belki işte gelecekte yapacağını düşündüğün planın içerisinde sen olmazsın. Yani o plan olur ama belki sen orada olmazsın ve sen burada olmazsın gibisinden bir hikayeydi. Evet. Ama güzel bir noktaya değindin. Para gidiyor, gelebiliyor. Zaman hep giden bir şey. Sağlık da gidip gelebiliyor. Zaman gelmiyor gelelim. Zaman gelmiyor abi. Zaman Bunun tekrarı yok gerçekten Evet. yani. Ve gerçekten o mesela ben de 30 yaşıma gireceğim bu ayın sonunda. O yaşlanıyorum hissi, işte bir şeyleri kaçırıyorum hissi aslında insanı daha da mutsuz ediyor. evet. Oldu. Ne kadar işini severse sevsin. Ama o içindekini yapamadığı sürece insan gene mutsuz oluyor yani. Kesinlikle. Yani hayal. Ama geç kalmış ikisi dedin ya dostum. Ben de 30 yaşında sen ücretsiz ayrıldın. İstifa ettiğimde 18 yaşındaki işte sosyal medya içerik üreten arkadaşlarımız geziyordu. Kardeşlerimiz filan seyahat ediyor. Evet. Yani sen de o 10 yıl içerisinde bir şeyler yaşadın. Hayat seni çok farklı bir şey hazırladı. Ben o yüzden şey diyorum, geç kalmadık abi ya. Herkes kendi zamanını yaşıyordu. Bence bu zamana kadar olgunlaşmak gerektiriyordu. Siz bunun planını yaptınız. Yani o 15 yaşında yaşar. Avrupalıları görüyorsunuz burada. Bugün bir tanesiyle tanıştım. Babası 30 yıl önce buraya gelmiş. Sonra kız gelmiş kızıyla beraber sörf yapıyor. Şimdi hayatta çok farklı bir aşamada başlamış. Çünkü niye? Yatırım yapmak istese babası önde. Yani biri 3 yapmak kolay ama gelsin eksi biri 0 yapsın. Çok zor. Ve Türkiye'de genelde gençler sıfırdan başlamak durumunda kalıyor. Özellikle bizim akranlarımız. Tenzih ediyorum. Yani hala şey diyenler var yani. Çok gezenin ayağına pislik bulaşır diyenler var. Şimdi böyle bir zihniyet dünyaya kapalıdır. Dünyada olan gelişmelerden kapalıdır. Bunları yakalayamaz ve
her zaman zamanın gerisinde kalır ve maddi manevi yetersiz olur yani. Kapalıdır çünkü. Cehalet dediğimiz şey de tam olarak bu bence. Evet. Bence karşının da kötülüğünü istemektir. Evet. Yani o şekilde siz başına bu gelsin demek aslında o. Çünkü haklı çıkacak gibi Evet. düşünüyor kendini ama haklısı değil yani. Onun da başına orada kötü bir şey gelebilir. Benim de burada gelebilir. Bunun yeri yok ya. Bu işler biraz kısmet hani. Türkiye'de de dediğin gibi oturduğun yerde öyle de bilirsin yani. Evet. Bizim burada şu an kokonat da Kokonat düşebilir düşebilir. kafamıza. Bu Bunu- işler belli olmaz. Biraz Hepsi olabilir. Vallahi bunu düşünerek de hayat bitmez yani. Evet. Her an bir şey olacak korkusuyla. karamsarlık olur. Evet. Hayattan keyif de alamazsın. İstediğin yerde git. O zaman en güvenli bir sığınağa gir ve orada yaşa. Başına hiçbir şey gelmez gibi bir şey yani. Hani Orada bile gelebilir. Belki havasızlıktan öleceksin. Bir şey olur. abi Seni bulacaksa bulur kalp yani. ya, kalp yani. Hani isim vermeyeyim, dünyanın Türkiye'nin en zengin insanları, hastanesi olan insanları kendi hastanesine yetiştirilemedi yani. Nasıl böyle bir sistem, böyle bir oyun alanı burası. Valla ben sizin sohbetinizden çok keyif aldım. Ben de bayağı bir dolmuşum ya var ya. Polis dostlarımıza da diğer devlet kurumunda çalışan arkadaşlarımıza da selam olsun. Allah yardımcılar olsun. Tabii ki özel sektör ayrı bir, o da zor. Her işin zorluğu var. Söylemek isteyeceğiniz bir şey varsa lütfen mikrofon sizde. Çok teşekkür ederiz kanalına davet ettiğiniz Vallahi- için. Tanıştığımız için de çok memnun oldum. Evet, bu kadar hızlı bir gezginle tanışacağımızı düşünmüyorduk. Bu arada Burak Durgun da burada. Evet. Bizi oradan izliyor. Abi hemen evet, Burak Durgun kardeşim bugün videoda beraberdik zaten. Çok değerli bir YouTuber. Evet evet, ben onu da Evet. takip ediyordum. Hatta İrem onun Azerbaycan videosunu izleyip Evet. tek başına Azerbaycan'a gitti. Burak Durgun'un videoları işte bu kadar kaliteli. Evet. Çok basit anlatıyordu ya. Ben Evet. dedim git hani, o da İrem'in de tek başına yurt dışına çıkıp hani deneyim yaşamasını Hı hı. destekliyordum. İşte bu ya. Hatta Allah helal ondan olsun. sonra da arkadaşlarıyla araba kiralayıp Balkanları gezdi. Bence özgüvenli olmalı ya. Türk kadını tek başına çıkıp gezmeli. Bütün Avrupalı insanları görüyoruz buralarda. Çok genç yaşta geziyorlar yani. Abi helal olsun ya. O Vallahi- özgüveni yakalayabiliyorlar. Bizde çok nadir. Son zamanlarda işte pandemiden sonra bu YouTuber'lar biraz arttı. Hı hı. Gezi kanalları falan biraz daha çoğaldı. Ondan işte görüp cesaret alan bazı kadınlar yola çıktı. Hı hı. Daha da fazla olur umarım. İnşallah. Ben de kanalıma gelip içinizi açtığınız için, kalbinizi açtığınız için çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Muhakkak ki hikayeler birilerinin kalbine dokunuyordur. Başkası da bizim kalbimize dokundu. Biz de başkalarının kalbine dokunmaya çalışıyoruz. Hatta o hikayeleri size ulaştırmaya çalışıyoruz. Teşekkür ederim. Beğeni, yorum, abone, bunlar da bizi mutlu eder. Ayağımıza enerji olur. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.